Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte dünyanın en kolay ve en gösterişli pastasını hazırlayacağız. Kedi dili bisküvili. Evet, dilerseniz fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Kremamızı yapmakla başlayalım. Kremamız için gerekli bütün malzemelerim burada. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimin sırası geldikçe de sizlere tek tek sunacağım. Evet, tenceremin içine 3 tane yumurtamın sarısını ilave ediyorum. Üzerine 1 su bardağından biraz eksik şekerimi ilave edip pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Üzerine 3 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir taraftan da karıştırıyorum nişastamın topaklanmaması için. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar 2-3 dakika çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. Pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım 2-3 dakika. Evet, şimdi ocağımızın üzerine alalım. Pastacı kremamızı pişirmeye başlayalım. Diğer kalan malzemelerimize de pastacı kremamız piştikten sonra ilave edeceğiz, bilginize. Evet, ocağımın altını orta ateşe aldım. Şimdi bu şekilde sürekli karıştırıp pişireceğim. Evet, pastacı kremamız kıvam almaya başladı. Biraz daha kıvam alsın. Sonra margarinim ve vanilyamı ilave edeceğim. Evet, tamamen kıvam aldı. Bu aşamada vanilyamı ilave ediyorum. Hemen üzerine 1 yemek kaşığı da margarinimi ilave ediyorum. Sizler dilerseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi sürekli karıştırıp margarinimin ve vanilyamın karışmasını sağlayacağım. Sonra bir 5 dakika daha ocağımın üzerinde tutup göz göz olduktan sonra ocağımın altını kapatıp üzerinden alacağım, bilginize. Evet, pastacı kremam pişti. Ocağımın üzerinden aldım. Şimdi bu şekilde spatulamla karıştırıp bir 10 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını sağlayacağım. Sonra kalan aşamalarına da devam edip sizlerle paylaşacağım, bilginize. Evet, pastacı kremamın bir 10 dakika ilk sıcaklığını çıkardım. Şimdi dilerseniz bu şekilde başka bir kabımın içine alıyorum. Böyle buzluk poşetimi tamamen üstüne temas edecek şekilde kapatıyorum. Evet, poşetimiz havada kalmasın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz tamamen kremamızın üzerine yapışması lazım. Poşetimiz eğer havada kalırsa kremamız kabuk bağlayacaktır. Bu püf noktasını da sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de bu püf noktasına dikkat edin elinizden geldiği kadar. Evet, şimdi dolabımın alt kısmına kaldırıyorum. Evet, pastacı kremamız soğurken biz de çileğimizi hazırlayalım. Çileğimi daha önceden yıkadım ben, temiz olacak şekilde. Gördüğünüz gibi yuvarlak olacak şekilde doğruyorum. Evet, çok da kalın olmasın. Bu incelik yeterli olacak. Evet, bütün çileklerimi sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitirdim. Şimdi pastacı kremamız soğusun. Sonra kalan aşamalarına devam edeceğim pastamın, bilginize. Evet, pastacı kremamız soğudu. Hemen böyle buzluk poşetimi alıyorum üzerinden.
Bir paket sıvı krema ilave ediyorum. Sıvı kremamı ilave ettikten sonra yan tarafta bir 5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım, bilginize. Evet, bir 5 dakika mikserimden pürüzsüz hale gelinceye kadar geçirdim pastacı kremamı. Hemen şöyle göstereyim kıvamına da. Yani bakar mısınız? O kadar güzel bir pastacı krema tarifi oldu ki zaten daha önce de pastacı krema tarifimi paylaşmıştım arkadaşlar. Benim pastacı krema tarifim asla şaşmaz. Bütün tariflerimde aynı tarifteki pastacı kremamı kullanıyorum. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yani bakar mısınız, sanki dondurma gibi böyle top top düşüyor. Çok güzel bir pastacı krema tarifi oldu. Evet, şimdi hemen böyle pastacı kremamı karşıya alıyorum ve pastamın kalan aşamasına devam edeceğim. Evet, şimdi bu şekilde 2 tane kedi dilimi alıyorum ve ölçüyorum. Çünkü çileğimi bu ölçüde dizeceğim. Evet, tamam. Evet, şimdi bu şekilde çileğimi diziyorum. Evet, böyle belirlemiş olduğum kürdanımın hizasına kadar çileğimi dizeceğim. Çünkü daha önceden ben ölçtüm arkadaşlar. 12 tane kedi dili bisküvim bu işaretlediğim yere kadar geldi. O yüzden de kürdanımın dengine göre çileğimi dizeceğim. Evet, bir de gördüğünüz gibi yağlı kağıdımın üzerine diziyorum çileklerimi. Pastamızı yağlı kağıdımızın üzerine hazırlayacağız. Evet, bütün çileklerimi dizdim sizlere gösterdiğim gibi. Şimdi dilerseniz kedi dilimizi üzerine ilave edelim. Evet, burada bir çay bardağı sütüm var. Hemen bu şekilde kedi dilimi batırıp çileklerimin üzerine dizeceğim. Evet, kedi dilimizin bu tarafına değil de bu tarafını süte batırıyoruz arkadaşlar. Bir de kedi dilimizin her tarafını süte batırmayacağız. Evet, bu şekilde. Evet, kedi dillerimiz birbirine birleşik bir şekilde dizelim. Her iki tarafını da. Evet, kedi dilimizi fazla sütümüzün içinde bekletmeyelim ki çok yumuşamasın. Hemen böyle batırıp çıkartalım. Evet, şimdi bütün kedi dilimi bu şekilde dizip bitireceğim. Evet, hemen böyle sonuncu kedi dilimi de ilave ediyorum. Evet, şimdi pastacı kremamı ilave ediyorum. Evet, hepsini ilave etmeyeceğim. Birazını bırakacağım çünkü pastamın üzerine kullanacağım. Evet, şimdi bu şekilde bütün kedi dilimizin üzerine kapatacak şekilde düzleyelim pastacı kremamızı. Evet, gördüğünüz gibi bütün kedi dilimin üzerine gelecek şekilde pastacı kremamı dağıtıp düzledim. Evet, şimdi pastamızı toparlayalım.
şekilde. Evet, hemen böyle servis tabağımın üzerine alacağım. Evet, bu şekilde. Hemen böyle çıkan çileklerimi bu şekilde tekrardan üzerine diziyorum. Evet, masamın üzerine temizledim. Şimdi böyle buzluk poşetimin içine kalan pastacı kremamı ilave ediyorum. Evet, tamam. Şimdi böyle kenara toparlıyorum. Ve böyle alt tarafından biraz kesiyorum. Evet, tamam. Şimdi bu şekilde düzlüyorum. Evet, şimdi daha düzgün görünümlü olması için spatulamla düzleyeceğim. Evet, tamam, yeterli. Şimdi kalan çileğimi de bu şekilde pastacı kremamın üzerine düzüp sonlandıracağım. Evet, pastamın üst katının da çileğini dizdim gördüğünüz gibi. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum. Bu pastamızın aslında şekli bu şekilde olmayacaktı arkadaşlar. Ben daha önce de bu pastayı yaptım ve daha farklıydı. Ama ben bu defa üstünün pastacı kremasını yanlış ilave ettiğim için bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Bunu da hemen belirteyim. Eminim ki bu pastamızın tarifini birçok yerde de görmüş olabilirsiniz. Pastamızın şekli o şekilde olacaktı. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Ama bana kalırsa bu haliyle de çok güzel oldu. Gerçekten de kendim yaptım diye söylemiyorum. Sadece bunu belirtmek istedim. Bilginiz olsun. Evet, şimdi dilerseniz bu şekilde nanemle de üzerine düzleyeceğim. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde de süsleyebilirsiniz pastamızı. Evet, şimdi pastamın iç dokusunu da sizlerle paylaşmayı o kadar çok isterdim ki ama paylaşamayacağım. Çünkü neden derseniz ben bu pastayı çok sevdiğim aile dostumun kızına yaptım doğum günü pastası olarak. Çünkü benden bu pastayı istedi. Bu pastayı bana yapar mısın dedi. Bugün ben bu pastayı o kızımız için yaptım. O yüzden pastamı bozamayacağım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ama daha önce de bu pastayı yapmış olduğum için sizlere önerebileceğim çok güzel bir pasta tarifi, kesinlikle emin olabilirsiniz. Hem yapılışı çok kolay hem de lezzeti bir o kadar güzel ki inanın ki anca tadına baktığınızda anlarsınız. Bunu da bilmenizi isterim. Kesinlikle önerebileceğim bir pasta tarifi oldu. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizlerden küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşıp kanalımın daha iyi yerlere gelmesine neden olursunuz. Şimdiden bana destek veren bütün takipçilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Bana destek veren güzel yüreklerinize sağlık diyorum ve tarifimi burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum.